Bir kuzunun hayatında öyle bir dönem var ki işte o ilk 30 gün, her şeyin belirlendiği an. Bu kritik süreci kayıpsız atlatmak için ne yapmak lazım? Kuzularınızın hayata sımsıkı tutunmasını sağlayacak adımları tek tek, tane tane konuşacağız. Eğer hayvancılıkla uğraşıyorsanız bu soruyu kendinize sormuşsunuzdur. Neden bu kadar çok kuzu kaybediyorum? Bu her yetiştiricinin adeta kabusu. Ve bu sadece bir rakam değil, öyle değil mi? Hem cebinize doğrudan bir zarar hem de onca emeğinizin boşa gitmesi demek. Ama durun, size iyi bir haberim var. Bu bir kader değil. Aslında cevabın ne kadar basit önlemlerde saklı olduğunu birazdan birlikte göreceğiz. İşte karşınızda kuzu ölümlerinin baş şüphelileri, ishal, enfeksiyonlar, beyaz kas hastalığı. Liste ilk bakışta biraz göz korkutucu, farkındayım. Ama işin sırrı ne biliyor musunuz? Bu hastalıkların neredeyse hepsi önlenebilir. Bütün mesele savaşı en başta, yani daha hastalık kapınızı bile çalmadan kazanmak. Peki bu savaşı nasıl kazanacağız? Hadi başlayalım. Eğer sağlıklı, capcanlı bir kuzu istiyorsanız odaklanmanız gereken yer kuzu değil, annesi. Evet, doğru duydunuz. Her şey kuzu daha dünyaya gelmeden aylar önce başlıyor. Çünkü sağlıklı bir annenin karnında sadece bir kuzu değil, aynı zamanda o kuzunun ilk ve en önemli savunma kalkanı da şekilleniyor. Bu yüzden ilk yatırımımız her zaman anneye olmalı. İşte bütün olayın özeti aslında bu cümlede saklı. Anneye yaptığınız her bir aşı aslında dolaylı yoldan kuzuya yaptığınız ilk aşıdır. Nasıl mı? Şöyle, aşılanan anne vücudunda o hastalıklara karşı koruyucu askerler yani antikorlar üretiyor. Sonra bu askerleri doğrudan ağız sütüne, hani o meşhur sıvı altın dediğimiz kolostruma aktarıyor. Kuzu doğar doğmaz bu sütü içtiğinde hazır bir orduyu tam teçhizatlı bir savunma hattını vücuduna almış oluyor. Buna pasif bağışıklık diyoruz ve bu bir kuzunun hayata tutunması için atılan en stratejik, en akıllıca adımdır. Peki bu sıvı altınını güçlendirecek olan aşılar hangileri? Gelin şu tabloya bir göz atalım. Bakın Clostridial karma aşı, kuzuyu o en ölümcül, en can sıkıcı ishallerden koruyor. Bunu doğumdan önceki 6 ay içinde yapmanız yeterli. E. coli'ye karşıysa zamanlama daha kritik, doğuma yaklaşık 1 ay kala harekete geçiyoruz. Ve tabii ki mastitis aşısı. Bu ne işe yarıyor? Kuzunun besleneceği süt fabrikasının, yani annenin memesinin sağlıklı ve güvenli kalmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi her biri farklı bir düşmana karşı kuzuyu donatan birer kalkan görevi görüyor. Tamamdır, anneye gereken yatırımı yaptık ve beklenen an geldi. Kuzu doğdu. İşte tam şu an kronometre çalışmaya başladı. Önümüzdeki birkaç saat kelimenin tam anlamıyla altın saatler. Bu kısacık sürede yapacağınız 3 şey var ki asla ama asla atlanamaz. Bu 3 basit adım kuzunun bütün hayatının gidişatını belirleyecek. Bu 3 adımı adınız gibi bilmelisiniz. 1. Göbek kordonu. Burası mikroplar için adeta ardına kadar açık bir kapı. O kapıyı suratlarına kapatmak için ne yapıyoruz? Göbeği tentürdiyot dolu küçük bir kaba daldırıyoruz. Bakın, püskürtmüyoruz, daldırıyoruz. Püskürtmek mikropları içeri itebilir, aman dikkat. 2. Kurulama. Kuzu ıslak ve üşüyor. Onu temiz bir havluyla sertçe ovalamak sadece kurutmakla kalmaz, aynı zamanda bir masaj etkisiyle kan dolaşımını hızlandırır, onu ısıtır, adeta hayata döndürür. Ve 3. O meşhur ağız sütü. En geç 45 dakika içinde kuzunun annesini emdiğinden %100 emin olun. İşte bu üçlü gerçekten hayat kurtarır. Peki, o ilk ve en hayati öğün ne kadar olmalı? İşte sihirli rakam bu, 300 mililitre. Yani bir su bardağından birazcık fazla. Bu miktar kuzunun bağışıklık deposunu tamamen doldurmak ve ilk günlerin enerjisini vermek için gereken minimum doz. İyi bir yetiştirici sadece A planı ile yetinmez, her zaman bir de B planı yapar. Peki B planı ne? Annenin sütü yetmezse, kuzu zayıf düşüp ememezse ne olacak? İşte çözümü burada. Sağlıklı annelerden sağdığınız fazla ağız sütünü sakın ha ziyan etmeyin. Onları tam da o sihirli miktar olan 300 mililitrelik poşetlere doldurup dondurucuya atın. Dondurucunuzdaki bu sıvı altın stoğu var ya, en zor anda bir kuzunun hayat sigortası olacak, göreceksiniz. Harika! İlk kritik saatleri başarıyla atlattık.
kuzu annesinden aldığı o kiralık bağışıklık kalkanıyla şimdilik güvende. Ama adı üstünde bu kalkan geçici. Şimdi asıl görev başlıyor. Kuzunun kendi ordusunu, kendi kalıcı bağışıklık sistemini kurmasına yardım etmek. Önümüzdeki bir ay işte tam olarak bu inşaat sürecinin takvimi olacak. Hadi şu takvime bir bakalım. Daha birinci gün. Hiç vakit kaybetmeden E vitamini ve selenyum. Bu beyaz kas hastalığına karşı ilk ve en önemli hamlemiz. 10. gün civarı, eğer bölgenizde risk varsa bakır takviyesini unutmuyoruz. 20. güne geldiğimizde ise artık kuzunun kendi bağışıklığına tetikleme zamanı, ilk karma aşısını yapıyoruz. 1. ay dolarken de solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ilk adımı atıyoruz. Ve belki de en önemlisi, bu aşıların hepsi birkaç hafta sonra yapılacak pekiştirme dozuyla tamamlanmak zorunda. Unutmayın, tek doz asla yeterli değil. Şimdi, tüm bu aşıları harfiyen yapsanız bile hazırlıklı olmanız gereken sinsi bir düşman daha var. Cryptosporidium parvum. Bu bir bakteri veya virüs değil, bu bir parazit. Ve sizin o özenle hazırladığınız aşı takviminizdeki hiçbir silah maalesef ona işlemiyor. Genellikle kuzunun 3. gününden sonra aniden ortaya çıkan ve bir türlü kesilmeyen o fıskiye gibi sulu ishalin arkasında çoğunlukla bu parazit vardır. Ve işte işin en kritik, en can alıcı noktası da bu. Cryptosporidium'a karşı kullanabileceğimiz bir aşı yok. Bu bize neyi gösteriyor? Sadece iğneye, yani aşıya güvenerek bu işin içinden çıkamayız. Aşılar ne kadar önemliyse, temiz ve kuru bir barınak, yani hijyen de en az o kadar, hatta bu parazite karşı çok daha önemli. Unutmayın, bazen en iyi aşı temiz altlıktır. Şu ana kadar size aslında bir nevi temel tarif verdik. Ama usta bir aşçı ne yapar? Tarifi birebir uygulamakla kalmaz, onu kendi mutfağına, kendi malzemelerine göre ayarlar. İşte şimdi sizi usta yetiştirici yapacak o adıma geliyoruz. Bu genel planı kendi sürünüze, kendi çiftliğinizin şartlarına nasıl uyarlayacaksınız? Çünkü sizin bölgenizdeki riskler başka bir yerdekiyle asla birebir aynı olmayabilir. Eminim şimdi hepinizin aklında aynı soru var. İyi güzel anlatıyorsun da bu aşıların, bu önlemlerin hepsini yapmak zorunda mıyım? Hangisi benim için gerçekten gerekli, hangisi gereksiz masraf? İşte bu tam da $10 milyon soru. Ve cevabı ezbere iş yapmaktan değil, bilinçli ve akıllıca kararlar vermekten geçiyor. Doğru cevabı bulmak için biraz dedektiflik yapmamız gerekiyor. 1. Sahanın uzmanıyla, yani veteriner hekiminizle mutlaka konuşun. Bölgenizdeki riskleri en iyi o bilir. 2. Düşmanın kim olduğunu öğrenmek için kanıt toplayın. Doğumdan önce annelerden alacağınız basit bir dışkı ve süt numunesi size sürünüzdeki gizli parazitleri ve enfeksiyonları gün gibi gösterecektir. İşte bu tahliller sayesinde körlemesine ateş etmek yerine tam isabetle hedefe yönelik bir aşı ve önlem planı yapabilirsiniz. İşte bütün felsefemiz aslında bu cümlede özetleniyor. Mesele her hastalığa karşı bir aşı yapmak, yani bir aşı kokteyli sunmak değil. Mesele akıllıca bir yatırım yapmak. Paranızı, zamanınızı ve emeğinizi sadece ve sadece sizin sürünüz için gerçek bir tehdit olan hastalıklara karşı harcamak. Bu hem hayvan sağlığı hem de işletmenizin ekonomisi için en doğru yoldur. Ve bitirirken sizi bu çok temel soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Siz bir itfaiyeci misiniz yoksa bir mimar mı? Yani sadece hastalık çıktığında yangını söndürmeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa daha en başından sağlam bir sağlık mimarisi kurarak o yangının hiç çıkmamasını mı sağlıyorsunuz? Unutmayın, birincisi masraflı ve yorucu bir tepki, ikincisi ise karlı ve sürdürülebilir bir yatırımdır. Seçim sizin.